Kainatın tanrılar tarafından bölüşüldüğü çağlarda Medusa adında güzelliğiyle herkesi kıskandıran, aynı zamanda bütün tanrıları kendisine aşık eden bir kız yaşarmış. Medusa o kadar güzel bir kızmış ki yeryüzünde güzelliğiyle ona rakip olabilecek başka bir kadın bulmak mümkün değilmiş. Bu yüzden derlermiş ki yeryüzünde bütün kadınlar bu güzelliği yüzünden Medusa'yı kıskanırmış. İşte bu güzel Medusa kendisini tanrılara adamış ve iki kız kardeşiyle birlikte baş tanrı Zeus'un en sevdiği kızı, zeka tanrıçası Athena'ya ait bir tapınakta yaşarmış. Phorcus ve Keto'nun kızları olan bu üç kız kardeşten Medusa'nın haricinde diğer ikisi ölümsüzmüş. Kendi tapınağında yaşayan bu güzel kızı gören Athena da kızın güzelliğinden etkilenmiş ama kendisini daha güzel ve çok daha zeki bulduğu için de pek fazla önemsememiş. Athena, baştanrı Zeus'un kardeşi olan denizlerin efendisi Büyük Poseidon ile birlikteymiş. Güçlü ve ölümsüz, büyük tanrı Poseidon da karısı Athena'nın tapınağında yaşayan bu güzeller güzeli kızın farkındaymış ama tanrılar katında bir ölümlüye aşık olduğu için küçümsenmekten korktuğu için de gizliyormuş ona olan ilgisini. Bir gün Athena her şeyi bilen baştanrı Zeus'un izniyle öğrenmiş Poseidon'un Medusa'ya karşı ilgisini. Poseidon bunu şiddetle reddetmiş ve tanrıça Athena'ya da yeryüzü ve gökyüzünde ondan daha güzel ve alımlı hiçbir canlının olmadığı üzerine yeminler etmiş. Athena da Poseidon'un bu söylediklerine inanarak olayı çok fazla büyütmemiş. Poseidon Athena'ya öyle demiş demesine ancak yine de bir türlü çıkaramıyormuş aklından dünyalar güzeli Medusa'yı. Medusa tutkusu yüzünden Poseidon aklını kaçıracak gibi oluyormuş. Sonunda denizlerin büyük tanrısı bu tutkusuna yenik düşmüş ve bir gün gizlice girdiği sevgilisi Athena'nın tapınağında güzeller güzeli Medusa'ya tecavüz etmiş. Dünyalar güzeli Medusa harap bir halde tapınakta kalmaya devam ediyormuş. Ama bu olayı Athena'nın duyması da fazla zaman almamış. Athena, güçlü Poseidon'un bu yaptığı karşısında kendisini aşağılanmış hissetmiş. Bu hissi önce derin bir kıskançlığa, sonra da büyük bir sinire dönüşmüş. Öyle hiddetlenmiş ki Medusa'yı çok acı bir şekilde cezalandırmaya karar vermiş ve kendi kendine demiş ki, öyle birden öldürmeyeceğim onu ve kardeşlerini, onlara da önce büyük acılar çektirmeliyim, tıpkı benim çektiğim gibi. Ve bu sinirle Medusa ve kız kardeşlerini birer ifrite çevirivermiş. Dünyalar güzeli Medusa ve kız kardeşlerinin artık yüzleri o kadar çirkinmiş ki kimse bakmaya tahammül bile edemiyormuş. Medusa'nın gören herkesi bir mecnuna çeviren, en ufak bir yelde bile bütün telleri havalanan o güzelim saçlarının her bir teli bir yılana dönüşmüş. Bununla da yatışmayan Athena'nın siniri, Medusa'ya yine de bakmaya çalışan herkesi o bakışların taşa çevirmesini sağlamış ve o da bunun üzerine dünyanın en kuzeyindeki Hiperborea'ya sürülmüş. Gel zaman git zaman Athena bu cezayla da yetinmemiş ve Medusa'yı öldürmek için Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olma oğlu Perseus'la yani üvey kardeşiyle işbirliği yaparak Medusa'nın kafasını kesmeye karar vermiş. Perseus, üvey kız kardeşinin bu isteğini hemen yerine getirerek, ışıltılar saçıp insanların gözlerini kamaştıran keskin kılıcını savurduğu gibi zavallı Medusa'nın yılan saçlı kafasını bedeninden ayırıvermiş. Ancak Athena'nın bilmediği bir şey varmış. Güzel Medusa, Poseidon'un kendisine zorla sahip olduğu gece, denizlerin kudretli tanrısından hamile kalmış. Perseus'un gözleri kamaştıran kılıcı, Medusa'nın kafasını bedeninden ayırdığı anda, Poseidon'un Medusa'nın rahmine bıraktığı çocukları Pegasus ve Kırsyar, Medusa'nın cansız bedeninden dışarı çıkıvermişler. Athena, denizler tanrısı Poseidon'dan olma bu iki kardeşi kendisine köle yapmaya karar vermiş. Kardeşlerden Kırsyar'ın iyi bir savaşçı olacağını düşünen Athena, onu kendisine, kanatlı beyaz bir at olarak doğan Pegasus'u da Korintos şehrinin kralı Glaukos'un oğlu Bellerophon'a vermiş. Pegasus'u ona vermesinin nedeni de Bellerophon'un ağzından ateşler saçan, aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu Mimaira adında bir canavarla savaşmaya gidecek olmasıymış. Athena, uzun zamandır bu canavarla savaşmak için yardım isteyen Bellerophon'a Pegasus'u vererek yardım çağrılarına da kayıtsız kalmadığını göstermiş böylece.
Athena, Pegasus, Bellerofon için bu savaşta oldukça işe yarar. Ne de olsa denizler tanrısı güçlü Poseidon'un oğlu diye düşünmüş. Bellerofon, Pegasus'u iyi bir savaşçı olarak eğitmiş ve çok güzel bir dostluk kurulmuş aralarında. Zamanı gelince de Bellerofon kanatlı atı Pegasus'a binerek Kimaira ile savaşmaya gitmiş. Pegasus, canavarın ağzından fışkırttığı alevlerin kendilerine ulaşamayacağı bir yüksekliğe çıkmış. Bellerofon da canavara havadan oklarıyla saldırmış. Kurşun ve demir karışımı oklarının birbiri ardına fırlatmış korkunç canavara. Canavar yaralanıyormuş ama bu yaraları hiç de ölümcül değilmiş. En sonunda elinde tuttuğu, tanrıların onu kutsadığı mızrağını kaldırmış ve canavar Kimaira'nın en zayıf yerine, yani tam çenesine saplamış. Canavar Kimaira'nın ağzından fışkırttığı alevler, mızrağın kurşun ucunu hemen eritmiş. Eritince de kurşun canavarın boğazından içine doğru akmış ve canavar oracıkta ölüvermiş. Bellerofon canavarın cansız bedenine gururla bakmış. Yakın dostu, büyük ve güçlü tanrı, Poseidon'un oğlu Pegasus'la birlikteyken yenemeyeceği hiçbir düşman olamayacağını düşünmüş. Bellerofon bu büyük zaferinin sarhoşluğu içinde kendinden geçmiş ve artık kendisini de bir tanrı olarak görmeye başlamış. Yerinin de tanrıların yaşadığı Olimpos dağının zirvesi olduğunu düşünerek oraya doğru yola çıkmış. O sırada Olimpos'taki tahtında olup biteni izleyen tanrıların tanrısı Zeus, Olimpos'a doğru kanatlı atıyla gelen Bellerofon'u görünce çok sinirlenmiş. Hemen bir at sineğini göndererek Pegasus'u ısırmasını emretmiş. At sineği baştanrıdan aldığı emirle birlikte hızla Bellerofon ve Pegasus'un yanına gitmiş ve Pegasus'u ısırmış. At sineğinin ısırmasıyla canı çok yanan Pegasus gökyüzünün engin mavilerinin ortasında çırpınınca sırtındaki Bellerofon'u da atıvermiş. Böylece Bellerofon tanrılara karşı işlediği bu büyük günahının cezasını ölene kadar insanların ondan iğreneceği bir şekilde çirkin, kör, sakat olarak geçirmeye mahkum olmuş. Pegasus ise yükselmeye devam etmiş. Sonunda Olimpos'un tepesine varmış. Zeus, buraya kadar gelebilen bu kanatlı beyaz atı çok sevmiş ve kendisinin silahlarını taşıyan bir hizmetkar olarak yanında görevlenmiş. Üçü de Gorgon ve kardeş olan Medusa, Steno ve Euryale, antik deniz tanrıçası olan ve kardeşi arkeik dünyada yeraltı canavarı olan Phorcys'in kızlarıydı. Steno, Euryale ve Medusa, Phorcys tarafından yay ve ok ile kutsanmışlardı. Yaylar yer altına aitti ve lanet getirdiklerine inanılmıştı. Medusa ölümlü olup, güzelliğinden dolayı lanetlendiğinde, yayını onu lanetleyenlerden intikam almak ve eski güzelliğine sahip olabilmek için kullanacaktı. Medusa'nın lanetlendikten sonra yılanlardan ok yaptığına inanılır. Bakışları taşa çevirirken okları da hedefi yok ederdi. Medusa yayı sağ eliyle tutarsa lanet getirir, sol eliyle tutarsa bakışları ile taşa çevirirdi.